Demir Turgut, programı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Selda Kışla hazırlıyoruz. Programda bugün yine herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz ürolojik problemleri konuşacağız. Özellikle prostat kanseri, mesane kanseri ve testis kanserine değineceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Abdullah Armağan, kendisi üroloji uzmanı. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk Fatma Hanım. Efendim dedik ki toplumda çok sık görülen problemler bunlar. İsterseniz prostat kanserinden başlayalım. Kanserler içinde en sık görülen, daha doğrusu erkeklerde en sık görülen kanserlerden bir tanesi. Neler söyleyeceksiniz prostat kanserine ilişkin? Öncelikle devletimizin en eski kurumlarından TRT İstanbul Radyosu tarafından davet edilmekten dolayı çok onur duyduğumu ve çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bu davetinizden dolayı, nazik davetinizden dolayı çok teşekkür ederek başlayalım. Biz de teşekkür ederiz efendim geldiğiniz için. Önce prostatın ne olduğunu bir söyleyelim. Daha sonra da kanserlerinden bahsedelim. Prostat önemli bir organ. Şöyle ki sperme çok önemli enzimler salgılıyor ve spermin yumurtayı bulmasını sağlıyor. Dolayısıyla prostat olmadan üremenin de olması mümkün değil. Ama belli yaşlardan sonra da bunun hastalıkları var. İltihapları bunlardan bir tanesi. İyi huylu prostat büyümeleri bir tanesi. Bir de bugün asıl değineceğimiz konulardan bir tanesi prostat kanseri. Ki hakikaten Amerika Birleşik Devletleri'nde en sık görülen, ülkemizde de ikinci sıklıkta. Belki de en sık, bizim ülkemizde de en sık, ancak bu tetkiklerin ve rutin check-up'ların tam yapılmamasından dolayı ikinci sıklıkta görülen bir kanser. Peki efendim neden sık görülüyor? Günümüzde mi sık yoksa eskiden de mi görülüyordu da bilmiyorduk? Muhtemelen bu tetkiklerin, bu filmler olsun, işte taramalar olsun, bu check-up'lar olsun, bunların artmasından dolayı tanı koyma oranı arttı. Aslında bu prostat kanserinin sıklığı arttı, ancak bu önceden tanısını koyamadığımızdan dolayı büyük ihtimalle. Peki efendim beslenme biçimimizden dolayı mı etkiliyor mu? Prostat kanserinde gelişiminde birkaç tane faktör var. Beslenme de bunlardan bir tanesi. Genetik faktörler, ailesinde prostat kanseri varsa onlar daha erken yaşta mutlaka taramalara girmesi gerekiyor. Onun dışında bu sigara içimi gene prostat kanseri etkenlerinden bir tanesi. Ayrıca yağlı beslenenlerde, obez olanlarda biraz daha oran yüksek. Peki bölgesel farklılık var mı Türkiye'ye bakacak olursak? Türkiye'de bölgesel farklılıkla ilgili ciddi bir çalışma yok. Ancak ikinci sıklıkta olduğunu biliyoruz. Birinci sıklıkta akciğer kanseri. Akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta olduğunu biliyoruz. Ancak dünyada var bu bölgesel farklılıklar. Asya ülkelerinde biraz daha oran düşük. Ancak bu siyahi ırkın olduğu yerlerde biraz daha yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise en yüksek oranda. Peki efendim erkekler ne kadar dikkat ediyor buna? 40 yaşından sonra muayene öneriliyor, tetkik öneriliyor, kontrol öneriyor. Buna riayet ediliyor mu ülkemizde? Yoksa en son aşamada mı size geliyorlar? Şimdi biraz daha değişti. Yani bir 10 yıl öncesiyle 10 yıl sonrası diye düşünürsek biraz daha farklılıklar var. Şu anda herhangi bir nedenle bize gelen bir hastaya başka bir nedenle bile gelse prostat kanseri açısından yaş olarak uygunsa mutlaka bir taramayı öneriyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi 40 yaş üstü bir kere bir tarama gerekiyor. Ama ondan sonra eğer bir sıkıntı yoksa, aile hikayesi yoksa 50 yaşına kadar ek bir taramaya gerek yok. Ama 50 yaşından sonra yıllık aralarla mutlaka taramalardan geçmesi gerekiyor. Tarama dediğiniz kan testine bakılması yeterli midir 40 yaşından sonra? Şöyle, kan testi bir anlamda yeterli. Bir PSA testi istiyoruz ama aile hikayesi varsa ek testler de gerekebiliyor. Bu PSA testi de yaşa bağlı değişebiliyor. İşte 40 yaşındaki bir hastanın PSA'sıyla 70 yaşındaki bir hastanın değerlendirmesi farklı. Eğer PSA ve muayene çok önemli. Herkesin korkulu rüyasıdır prostat muayenesi. Evet. Muayene çok önemli. Muayene artı PSA'da herhangi bir anormallik varsa o zaman biz prostattan parça almamız gerekiyor. Patolojik tanısını koymamız gerekiyor. Bu çok önemli. Peki efendim belirtileri nelerdir? Prostatta bir sıkıntı olduğunda bunun belirtileri nasıl ortaya çıkar? Prostat kanserinin ilk başlarda, kanserin başlangıcında belirtisi olmaz. Ancak büyürse ve prostatı etkilemeye başlarsa öncelikle idrar yolunu tıkamaya başlar. İdrar yolunu tıkayınca da
idrar kesesi değişiklikleri oluşur ve ona bağlı da bir takım problemler oluşur. Bunların iki gruba ayırıyoruz biz bunu. Bir depolama fonksiyonu bozuluyor idrar kesesinin. Bir de boşaltım fonksiyonu bozuluyor. Bu depolama fonksiyonu bozukluğu sık idrara çıkma, sürekli idrar varmış gibi hissi. Hasta tuvalete gidiyor, tekrar geldikten sonra tekrar gitmek istiyor. Aslında içeride idrar yok ama o mesanenin idrar kesesinin verdiği reaksiyona bağlı bir takım problemler oluşuyor. Bunun dışında tıkanıklığa bağlı problemler oluşturabiliyor. Çünkü yolu tıkıyor. İdrar yolunun geçiş kısmı mesanenin hemen altında prostat var. Prostattan idrar geçiyor. İdrar orayı tıkadığı zaman bu kez ince idrar yapma, kesik kesik idrar yapma, işte idrar yaptıktan sonra damlama, daha sonra idrar kaçırma gibi bir takım problemler oluyor. Hatta eğer daha da ilerlerse idrar yapamama gibi bir takım belirtiler olur. Bunun yanında kanserin metastazına bağlı, yani yayılmasına bağlı başka organlara geçtiyse o organlara bağlı da bir takım problemler elbette ki olabilir. Ama prostat kanseri erken teşhis edildiğinde tedavisi yapılabiliyor. Bu çok önemli değil mi efendim? Erken teşhis edilmesi gerekiyor. Neler söyleyeceksiniz bu anlamda? Bütün bu belirtiler erken safhada da ortaya çıkıyor mu? Şimdi aslında işin yani en önemli tarafı erken teşhis koyma. Bunun için de zaten taramaları konuştuk. Taramaların olması gerekiyor. 40 yaştan sonra bir kez PSA'ya bakılması. Eğer aile hikayesi yoksa daha sonra da 50 yaştan sonra taramaların olmasını biz öneriyoruz. Ve eğer bu taramalarda bir problem varsa parça alıyoruz. Parçadan sonra bir evreleme yapıyoruz prostat kanserini. Evreledikten sonra eğer lokalse, herhangi bir yere metastaz yapmamışsa bunun tedavisi çok daha kolay, çok daha mümkün. Eğer metastaz yapmışsa bunun tedavisi daha zor. Bu kez daha ileri tedaviler gerekiyor. Hatta ve hatta hastaları bundan dolayı kaybediyoruz. Ama dediğiniz erken teşhis olduğunda hastaların kurtulma oranı çok yüksek değil mi? Kesinlikle yani çok yüksek öyle. olan kanserlerden bir tanesi. Aslında prostat kanseri enteresan. Hani en sık görülmesine rağmen en çok öldüren kanser değil. Hastaların biz bir kısmını şöyle buluyoruz. Bunun bir derecelendirmesi var. İşte 10 diyelim en yüksek derecelendirme. En düşük derecelendirmede 6. Eğer hastanın 6 ise derecesi ve odak olarak da küçük yerde kanseri bulunmuşsa bu hastalara hiçbir şey yapmıyoruz bile bazen. Yani hastaları takip ediyoruz. Eğer karakter değiştirirse o zaman tedavi ediyoruz. Biz buna aktif izlem diyoruz. Bir tedaviye de geçmiş olduk bu durumda biraz. Evet. Aktif izlem diyoruz ama eğer o derecesi, evresi farklıysa o zaman onları tedavi ettiğimiz zaman da çok yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Peki efendim prostat kanserinin tedavisi nasıl yapılıyor? Zannediyorum bu evreye göre de değişiyor. Prostat kanserinin evresine göre. Neler söyleyeceksiniz? Nanolife diye bir teknoloji de var. O hangi durumda kullanılıyor? Biraz anlatabilir misiniz? Ben şöyle bir özetlemek isterim. Prostat kanserli bir hasta geldi bize. Tanısını koyduk. Evrelemesini yaptık. Derecelendirmelerini yaptık. Eğer hasta düşük evrede ise ve 12 odaktan biz biyopsi alıyoruz. Bu 12 odaktan biyopsilerin ikisinde üçünde varsa eğer o PSA değeri biraz önce konuştuğumuz değerde onun altında ise bu düşük risk hasta diyoruz. Bunları birinci tercih hastayla konuşuyoruz tabii ki. Aktif izlem dediğimiz hiçbir tedavi yapmayıp izliyoruz. Eğer hasta ben bu şekilde yaşamak istemiyorum, hani bu sürekli kafamda kurcalamasın, ben bu işi bitirmek istiyorum derse bunun alternatif tedavilerini sunuyoruz. Bunların tedavileri olarak da aktif izlemden bahsettik. 2. Cerrahi olarak prostatın ve ek dokularının tamamen alınması. 3. Işın tedavisi. Eğer hastanın yaşı uygun değilse, ameliyatı kaldıramayacak derecedeyse ışın tedavisi. 4. olarak da hormon tedavisi dediğimiz bir tedavi var ama bu düşük risk hastalara hormon tedavisini önermiyoruz. Eğer hastanın derecesi orta risk ise ve herhangi bir yere yayılması da yok ise, hastanın yaşı da ameliyatı kaldıracak düzeyde ise o zaman biz radikal prostatektomi dediğimiz yani prostatın tamamen alınması ameliyatını öneriyoruz. Alternatif olarak da ışın tedavisi öneriyoruz. Eğer hastanın evresi yüksek evrede ise, yüksek derecede ise derecesi ama dışarıya herhangi bir yayılım yok ise gene cerrahiyi tercih edebiliyoruz. Ama dışarıya yayılım var ise hormon tedavisi dediğimiz hormon tedavisi ve sonra da gerekirse kemoterapi ve ağrılı durumlarda kemiklerde sıkıntı olursa ışın tedavisiyle tedaviye devam edebiliyoruz. Peki efendim Nanolife'a gelince şimdi prostat kanserinin diyelim ki prostatta 2 santimetrelik bir tümör var. Bu 2 santimetrelik bir tümörü de tedavi etmek istiyoruz biz.
Burada lokal tedaviler kullanılabiliyor. Bunlar daha güncel. Belki de ileride, gelecekte lokal tedaviler ön plana çıkacak. Çünkü en az minimal invaziv dediğimiz en az dokuya zarar veren tedavileri ön plana koymak gerekiyor. Çünkü siz bir tedavi yapıyorsunuz, bir ameliyat yapıyorsunuz ama bunun bir sonuçları var. Ki prostat kanseri ameliyatlarında en çok bizi rahatsız eden, hastayı rahatsız eden bir idrar kaçırma. Hasta ondan sonraki hayatı zindan olabiliyor. Bütün hayatı boyunca idrar mı kaçırabiliyor? Yani o ihtimaller var. %7 oranında bu oranda. Hani az değil. Bir prostat ameliyatı yapıyorsunuz, kanser ameliyatını. Hasta %7 oranında sürekli idrar kaçırma durumuyla karşı karşıya kalabiliyor. İkincisi ise sertleşme bozukluğu. Çünkü sertleşmeyi sağlayan sinirler prostatın arka kısmından geçiyor. O prostatı alırken o sinirlerde zarar uğruyor ve dolayısıyla sertleşme bozukluğu oluyor. Geri dönüşümsüz. Geri dönüşümsüz. Sinir gitmiş. Sinir gidince uyarı yok. Uyarı olmayınca sertleşme olmuyor. Yüzde kaçı böyle olabiliyor? Bunda da en az %70-80 yüksek. Çok ciddi oranda yüksek. Bunlar dolayısıyla zor. Bu durumda neyi devreye sokuyoruz biz? Lokal tedavileri devreye sokuyoruz. Yani acaba oradaki bir tümör eğer uygunsa biz o tümörü oradan kaldırabilir miyiz? Bununla ilgili tedaviler var. Gene son 10 yılın gelişmeleri var. Bunlardan bir tanesi mikrodalga ile o tümörün orada yakılması. Bir diğeri işte radyo frekans ablasyon tedavisi dediğimiz bu radyoaktif maddelerle oranın yakılması. Ondan sonra gene lazerle o bölgenin, o tümeral dokunun yakılması gibi bir takım şeyler var, tedaviler var. Nanoknife'a gelince asıl bu enteresan, bunlardan tamamen farklı. O bölgeye 4 tane prop yerleştirerekten elektriksel bir uyarı veriliyor. O bölgedeki o kanserojen dokuların, hücrelerin hepsi orada yapısını bozuyor. Ne ısı veriyor, ne orada bir zararlanma yapıyor. Özellikle de sinir dokusuna hiçbir etkisi olmuyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz biz burada? Az önce konuştuğumuz sertleşme bozukluğu gibi sıkıntılar olmuyor. Erken evrede kullanılan bir tedavi kesinlikle değil mi? Öyle. Oraya geleceğim şimdi. Erken evrede, çünkü eğer zaten ileri ise, daha büyük bir tümörse, 2 santimetrenin üstündeki bir tümörse bunu bu şekilde tedavi etmek mümkün değil. Bir hasta grubuna daha yapabiliriz. Hani ilk başta konuşmuştuk. Hastayı tedavi etmeyiz, bekleriz, takip ederiz diye. Bu hasta grubu içinde çok uygun bir tedavi. Çünkü hiçbir zararlanması yok. Hastayı yatırıyoruz genel anestezi altında. Yaklaşık 45 dakikalık bir işlemle ertesi günü hastayı çıkarıyoruz. Peki ne zamandan beri kullanılıyor efendim? Bu esasen çok dünyada biraz daha bu pankreas kanseri gibi diğer kanserlerde biraz daha yaygındı. Prostatla ilgili kullanımı 2015'ten sonra. Daha yeni bir tedavi. Yeni bir tedavi. Ben de 2,5 ay önce İstanbul'da ilk tedavimi bununla ilgili yapmış oldum. Hasta da şu anda çok iyi. PSA değerleri düştü. Hasta da mutlu. Ayrıca bahsettiğimiz komplikasyonların hiçbirisi yok. Bundan sonraki tedavilerimizi de gene kıyaslayacağız ve yapacağız tabii ki. Bir kere uygulamak yetiyor mu efendim bu tedaviyi? Şimdi bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. 100 tane hasta alınmış. 100 tane hastadan %80'inde tekrar biyopsi parça alındığı zaman prostat kanseri görülmemiş. Yani tedavi olmuş. Diğer kalan %20'sinin de bunların da %80'i gene ikinci bir tedaviyle tamamen kanserin ortadan kalktığı görülmüş. Sadece %20, o %80'in %20'si sadece cerrahiye gitmiş. Dolayısıyla çok oldukça ikinci, üçüncü kez de umut veren bir tedavi yöntemi. Gelecekte öyle gibi duruyor ve tedavinin de tedavi trendinin bu yöne kayacağı düşüncesindeyiz. İnşallah öyle olur. Sinirler, dokular zarar görmez. Aynen öyle. Çünkü bunun komplikasyonları hasta bazen şunu söylüyor. Keşke hiç tedavi olmasaydım da ameliyat olmasaydım. Çünkü hayatı zindan oluyor, bu idrar kaçırma olsun, diğer işte sertleşme bozukluğu olsun. Çok farklı sonuçlar olabiliyor. Haklı olarak. Aynen. Sağlık Aktüel. 40 yaşından sonra PSA testi bir kez yapılmalı. 50 yaşından sonra da her yıl PSA testi tekrarlanmalı. Efendim isterseniz kısaca mesane kanseri ve testis kanserine de geçelim. Mesane kanseri de ülkemizde maalesef özellikle sigara içiminin çok yaygın olması nedeniyle çok sık görülen kanserlerden bir tanesi. Daha çok erkeklerde mi görülüyor? Erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla mesane kanseri. Ki mesane kanserinin kanseri prostat kanseri gibi değil. Biraz daha seyri hızlı, biraz daha tedavisi daha zor, işte komplikasyonları daha zor. Hani biraz daha öldürücü bir kanser mesane kanseri. Fakat bunun da tipleri var.
İşte isterseniz belirtilerinden bahsedelim bir. 40 yaşın üstünde buradan mesaj verelim. Bu çok önemli. En önemli vereceğimiz mesaj bu olsun. 40 yaşın üstünde ağrısız, idrarında kanaması olan bir hasta mutlaka bir sağlık kuruluşuna, bir üroloğa veyahut da işte bununla ilgilenen birisine başvurmalı. Bir kere bile görülmesi yeterli. Bir kere bile görülse. Çünkü bir ağrısız kanama olduğu zaman içeride mutlaka tümöral, kanserojen bir oluşum düşünmek gerekir. Mesane kanserlerde bunlardan en sık görüleni. Tabii ki böbrekte olabilir, böbreğin işte yolunda olabilir, işte prostatta olabilir ama en sık ağrısız kanaması varsa mesajımız bu olsun buradan. Mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalı. Mesane kanser olmadığından emin olmak gerekiyor. Peki efendim böyle bir şey tespit edildiğinde tedavi nasıl oluyor mesane kanserinde? Mesanenin tamamen alınması ne zaman söz konusu oluyor? Şimdi mesane kanserinde öncelikle gene kanamayla hasta bize geldi. Biz ultrasonunu yaptık, muayenesini yaptık. Ondan sonra bir ameliyat yapıyoruz. Ameliyatta şöyle idrar yolundan girip o tümöral oluşumu kazıyoruz, bitiriyoruz. Bunu patolojiye yolluyoruz. Patolojiye yolladıktan sonra gelen patolojik neticenin durumuna göre tedavi alternatiflerini belirliyoruz. Nasıl prostat kanserinde evreleme yaptıysak burada da evrelemesini yapıyoruz. Genellikle bu kanserlerin çoğu yüzeyel oluyor. Yani mesanenin sadece içindeki mukoza dediğimiz zar tabakasında oluyor %70'i. Kazıdığınız zaman hemen hemen bunlar bitmiş oluyor. Gene patolojiye bakıyoruz. Eğer yüksek dereceli ise onun alternatif tedavileri var. Eğer yüzeyelse intravezikal kemoterapi dediğimiz mesane içine ilaç tedavisi veriyoruz. Ve bunu 2 yıl sürdürüyoruz ve 3 ayda bir mutlaka kontrol ediyoruz. Bayağı bir zahmetli bir iş aslında ama gerekli. Neden? Çünkü daha fazla yayılmasın diye. Bu tedavilerin neticesinde %30'unda bunların gene nüksler tespit edilebiliyor. Eğer bu tedavilere rağmen nüks varsa, yüzeyel bile olsa tümör, o zaman tedavisi tüm mesanenin alınması. Eğer tümör idrar kesesinin kas dokusuna geçtiyse, yani tabakaları var idrar kesesinin, bir mukoza dediğimiz iç tabaka, zar tabakası, sonra kas tabakası bir ilerisinde, daha ilerisinde damar, sinirlerin olduğu diğer bir tabaka. Bu tabakalarından kas dokusuna geçtiyse tümör, o patolojide değerlendiriyoruz ya, o zaman hastanın tedavisini de sistektomi dediğimiz yani mesanenin alınması gerekiyor. Peki efendim çok kısa bir vaktimiz kaldı. İsterseniz testis kanserine de çok kısaca değinelim. Onun belirtileri ne? Testis kanserinin ve sık görülüyor mu? Testis kanseri daha gençlerin hastalığı erkeklerde. Testis erkeklerde olur biliyoruz. Evet. Gençlerin hastalığı 15 ila 35 yaş arasında en sık görülüyor. Ve genellikle de ağrısız, gene az önce mesanede dediğimiz gibi kanamasız, ağrısız kanama oluyor ya. Burada da testiste eğer ağrısız bir kitle bir ele geldiyse o zaman mutlaka gene buradan mesajımız olsun. Sağlık kuruluşuna ya da üroloğa başvurmak gerekiyor. Ağrısız kitleler hep bize şüphe uyandırmalı. Nerede olursa olsun aslında. Doğru. Ve oradan bize geliyor hasta. Hasta bize geldikten sonra biz eğer onun tümör markerları dediğimiz kanda bir takım maddeler yükseliyor. O maddeler eğer yüksekliği varsa veya yoksa ultrasonu ve diğer değerlendirmelerle tümör tespit edildiyse o zaman biz o testisi alıyoruz. Aldıktan sonra gene patolojiye yolluyoruz. Patolojiden gelen neticeye göre evreleme yapıyoruz. Evreye göre de tedavi yapabiliyoruz. Testis kanserinin diğer ürolojik kanserlerinden farkı tedavi edilebilir olması. Bunların %97-98'i tedavi edilebiliyor ve sonra hayatlarını o şekilde tümörsüz vaziyette sürdürebiliyor. İleri yaşlarda görülmüyor o zaman. İleri yaşlarda görülüyor ama daha farklı seyrediyor ileri yaşlarda ve çok nadir görülüyor. Bazen 60-70 yaşında da görülebilir ama onların karakterleri biraz daha farklı. Daha çok iyi huylu oluyorlar onlar. Daha kötü olmuyor. Ama en çok 15-35 üreme çağında testis tümörünü en sık görüyoruz ve bunlar da tedavi edilebilir tümörlerden. Efendim genellikle erkeklerin sağlıklarını ihmal ettiklerini biliyoruz. Genel olarak bakıldığında sadece ürolojik olarak değil. Son bir mesaj verin isterseniz sonra programımızı kapatacağız. Mesajımız şu olsun. Öncelikle check-up'lara dikkat etmek lazım, gitmek lazım. Ayrıca ağrısız bir kitle elimize geldiyse, nereye de gelirse gelsin, testiste olsun, vücudumuzun herhangi bir yerinde olsun mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Altından ciddi tedavi edilebilir bir şey çıkabilir. Eğer gitmezsek bu tedavi edilemez. İkinci mesajımız ağrısız idrarda kanama olursa mutlaka gene bunun aksi ispatlanmadıkça mesane kanseri veya böbrek kanseri olarak düşünüp
gene sağlık kuruluşuna gitmeli. Bir de testiste eğer elimize bir kitle gelirse mutlaka gene sağlık kuruluşuna başvurmalıyız. Çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız için. Profesör Doktor Abdullah Armağan, kendisi üroloji uzmanıydı. Bize çok değerli bilgiler verdi. Ürolojik problemlerle ilgili prostat kanseri, mesane kanseri ve testis kanserini anlattı. Gelecek hafta İyilik Sağlık programında